Merhaba, sırada bir tarih kitabımız var. En sevdiğim konu, Türklerin en eski tarihi. Osman Karatay'ın okuduğum ilk kitabı bu sanırım, Türklerin Kökeni. Profesör Doktor Osman Karatay, son yıllarda eski Türklükle ilgili araştırmaları en ileriye taşıyan bilim adamımız. Geleneksel bilim düşüncesini sorgulayarak, yorumları değil kaynakların kendini okuyarak ve bütün dünyanın aksine batıdan doğuya doğru bakarak yepyeni sonuçlara ulaştı. Türk ana yurdunun bugünkü Başkırdistan çevresinde olduğunu gösterdi. Çok söylenen ama çerçevesi kurulamayan Sümer bağlantısını bu bölge üzerinden kurdu. Ergenekon hadisesinin tarihlenmesini ilk kez o yaptı. Karadeniz kuzeyindeki Türklüğün eskiliğini yine ondan okuduk. Oğuzhan'ın doğuda yaşamış bir Hun değil, batıda yaşamış bir Saka Kağanı olduğunu gösterdi. Macarca ve Moğolcanın Türkçe ile ilgisi konusunda hakim görüşlerin zayıflığını ortaya koydu ve Avrasya'nın eski çağları ile ilgili başka yanlışları ifşa etti. Eski Türklerin tipi ile ilgili tespitleri ise bütün bildiklerimizi alt üst ediyor. Gelelim kitapta dikkatini çeken yerlere. İlk bölümümüz Türkler, Türklük ve Türkiye. Tarihi toplumsal süreçler her yerde aynı şekilde işlemez. Dünyanın hemen her yerinde nüfuslar değişmiş, bir halkın yerini başkası almıştır. Bu durum her yerde kendine özgü şartlarda gerçekleşmiştir. Genel olarak söyleyebileceğimiz şey, Amerika kıtasının Avrupa barbarlığı eliyle uğradığı kıyımlar hariç tutulursa, genellikle soykırımlarla halkların ortadan kalkmadığını, kimlik değiştirdiklerini görmemizdir. Bir ülkeyi başka birileri ele geçirdiğinde sivil halk, bilhassa köylü nüfus, genellikle esir olarak görülür ve kısıtlı şartlarla da olsa yaşamalarına izin verilir. En geç 2 asır içinde de eskiler ve yeniler kaynaşmaya başlar. Kimin nüfusu daha çok ise onun dili baskın hale gelir ve ortak dil olur. Zamanla bu dillerden biri tamamen ortadan kalkar. Bir sonraki aşamada bu halklar tek bir isimle anılmaya başlar. Örneğin eski Bulgarlar bir Türk kavmiydi. Balkanlara gelip Tuna boylarını ele geçirdiler ve bir devlet kurdular. Ancak sayıları çok azdı ve zaman içinde yönettikleri kalabalık Slav kitlesi içinde dillerini kaybettiler ve Slavlaştılar. Yönettikleri Slavlar da buna karşılık aslında Türklere ait olan Bulgar ismini benimsediler. Bu yüzden tarihteki ve günümüzdeki Bulgarlar birbirinden tamamen farklıdır. Aynısı Rusya'da da oldu. Ruslar aslen İsveçli bir Viking kabilesiydi. Doğu Avrupa'da kendilerinden binlerce kat kalabalık olan Slavları yönetimlerine alıp yerel Rus devletçikleri kurdular ve birkaç kuşak içinde dillerini tamamen kaybettiler. Ama isimleri kaldı. Esas Ruslar İsveçli, dolayısıyla bir German kabilesiyken günümüzdeki Ruslar Slav'dır. Tamamen farklıdırlar. Fransa'nın ortaya çıkışı da biraz buna benzer. Eski Galyalılar Sezar'a teslim olduktan sonra hızla dillerini kaybetmeye başladılar ve aralarında bozuk bir Latince yayıldı. Böylece imparatorluk dili Latince'nin etkisiyle nüfus değişmeden dil değişti. Ardından bir German kabilesi olan Almanya'dan gelen Franklar bu ülkenin hakimi oldular. Tıpkı Bulgarlar ve Ruslar gibi zaman içinde onlar da dillerini kaybettiler ve Latince temele dayanan diğerlerin dilini benimsediler. Bugünkü Fransa nüfusu büyük ölçüde Galler'e dayanır ama dil İtalya'dan, ismi ise Almanya'dan gelmiştir. Fransa nüfusunun kökeni Galler, dili İtalya'dan, ismi ise Almanya'dan gelmiş. Kuş bakışı ve kuş diliyle tarihimiz. Bugün birileri heyecanla veya kasten şamanizm kelimesini daha fazla gündeme taşıyor ve bilgisi az birileri de onlara takılıyor. Sanılanın aksine bu ikincilerin milliyetçi bir duruşlarının açık olmadığını belirtelim. Genellikle kozmopolit, dünya vatandaşı bir noktada duruyorlar ve kendilerince günümüz Türk'ünün nasıl biri olması gerektiğini tanımlıyorlar. Şamanizm, eski Türklerin dininin adı değildir. Kuzey Yarımküre'deki toplumların yaklaşık tamamında görülen kabile sihirbazının dini ve toplumsal etkinliğine dayanan hiçbir tek türlülüğü olmayan ama sathi bir görünümde birleşen uygulamalar bütününün adıdır.
Okuduğum son 2 şamanizm kitabından ve sizler de şamanizmle ilgilendiyseniz hepsinden farklı bir bilgi veriyor yazar. Hatta bugünkü haliyle bir din olmaktan tamamen çıkmış bir meslek ve dahası gösteri sanatı haline dönüşmüştür. Asterix filmlerinde eski Galyalılarda veya Finlandiya çıkışlı Yüzüklerin Efendisi gibi kurgularda, hatta bazı uzay filmlerinde her yerde şamanı görüyoruz. Şaman Türklere özel olmadığı gibi eski ve yeni Türk toplulukları bu kelimeyi bilmezler bile. Bu söz Tunguzların büyücü rahiplerinin adı olarak Rusça üzerinden bilim dünyasına yayılmış ve tabir haline gelmiştir. Şimdilerde Hint-Avrupa kaynaklı olduğu görüşü hakim hale gelmiştir. Nitekim Biruni kendi zamanında Hindistan, Çin ve Tunguzuz yani 9 Oğuz ülkesinde yaşayan dinin mensuplarına şamani demektedir ki bu açık şekilde Buda inancını gösterir. Harva'da bir Moğol halkı olan Buryatlar da şamanların uyguladıkları büyü ayinlerinin İran büyücülerinin etkisini taşıdığını söylemektedir. Günümüzde ve yakın geçmişteki Altay ve Sibirya Türklerinin Kızılderili kabilelerinin büyücülerini andıran şaman işlevindeki din insanlarının dünyası ve genel olarak şamanlık adı altında toplanan telakkiler bütünü eski Türk inancıyla karşılaştırıldığında birbirinden farklı şeyler oldukları görülür. Eski Türk inancı çok daha ileriydi. Eski Türk dinini gök tanrı inancı olarak adlandırmak belki yerinde olabilir ama bu söz hem gereksiz bir ikilemeyi içeriyor, çünkü eski Türkçe'de gök ve tanrı kelimeleri birbirinin yerine kullanılmıştır, hem de göğün tanrısı kavramını akla getirecek ve dolayısıyla yerin tanrısı kavramını çağrıştıracaktır. Bu ise eski Türk inancında yoktur. Biz bu inancı Rusların Tengriyanstvo adlandırmasıyla yaptıkları gibi tanrıcılık diye adlandırmanın doğru olacağını sanıyoruz. Bu inancın temelinde her şeyin yaratıcısı olan bir tanrı, ölümden sonra yeni bir hayatın başladığına iman ve o hayatta iyiliklerin mükafat, kötülüklerin ceza göreceği düşünceleri yatmaktadır. Dolayısıyla ölmüş ataların ruhlarının şadlığı için dua ve kurban önem kazanmaktadır. Bunlar açık bir şekilde İslam ve diğer semavi dinlerin temel öğretileriyle uyuşmaktadır. Ve eski Türk dininin zamanında bir peygamber tarafından vaaz edilmiş tek tanrılı bir din olduğu düşüncesini akla getirmektedir. Ne oldu Apiş? Dışarı mı çıkacaksın? Cengiz Yasası değil Altay Kuramı. Bir diğer bölümümüz. Bir dilin içindeki lehçeler eğer arada siyasi kopukluklar olur da halklar birbirinden ayrılırsa zaman içinde birbirinden iyice kopar ve ayrı diller haline gelirler. Ayrılma yakın zamanlardaysa birbirlerini anlarlar. Zaman uzadıkça anlama imkanı azalır. Mesela Türkiye ve Azerbaycan 500 yıl kadar önce kesin hatlarla birbirinden koptu. Ayrı siyasi yapılar içinde ayrı kimlikler gelişti. Üstelik Azerbaycan lehçesine çok uzak olan İstanbul Türkçesi Türkiye'de resmiyet ve yaygınlık kazandı. Sonuçta araya bir kopukluk girdi. Türkiye'de Erzurum ağzı hakim olsaydı bu kopukluk elbette daha az olacaktı. Ama yine de bir Azerbaycanlıyı rahatça anlıyoruz. Türkmenistan'daki Türkmenlerden yani geride kalan Oğuz boylarından ayrılışsa 1000 yıl önceki bir hadise. Bu yüzden onları çok daha zor anlarız. Sonuçta anlayabiliriz ama bir Azerbaycanlıyı anlama kolaylığında değil. Özbekleri bundan da zor anlarız. Kırgızlar konuşurken önce yabancı bir dil gibi gelir ama kulak kabarttığımızda bir süre sonra kelimeler seçilmeye başlar ve bir Türk dili konuştuklarını görürüz. Bu şekilde zaman ve mekandaki mesafe arttıkça diller birbirinden ayrışır. Yine bir Türk dili olan Çuvaşçayı ise ancak bilim insanları anlayabilir. Kitabın çoğunluğunda Türk dilleri, dünya dilleri, benzerlikler, farklar ve tarihleri hakkında araştırmalar, analizler var. Son bölümümüz neymiş? Medyatik bir halk. Bazılarınca ilk komünistler olarak kabul edilen Mazdekiler, İran Şahı Kavat'ın müsamaha göstermesiyle etkinlik kazanıp ülkeye hakim olunca yayılan ahlaksızlıklar karşısında yaptığı hatayı anlayan ve pişman olan Kavat, çareyi Akhun yardımına başvurmakta bulur. Türk anlayışının kavrayamayacağı şeyleri öğütleyen Mazdekilerin görüşlerine çok kızan Akhunlar, büyük ordularla İran'a girerler ve belki yüz binlerce kimseyi öldürerek
ülkeyi tertemiz hale getirirler ve tahtı Kavat'a geri verirler. Ama bir kere Kavat'ın adı çıkmıştır ve eşini başkalarına sunan sapıklığı Türkler o gün bugündür onun adıyla anlatırlar. Kitabın sonunda biraz espri gibi, şaka gibi bir bölümle bitirdim. Kavat kelimesinin K ile değil G ile söylüyoruz artık tabii ki. Kökeni devrin İran Şahı'nın adıymış Kavat. Osman Karatay'ın yazdığı Türklerin Kökeni kitabında dikkatimi çeken kısa birkaç bölüm paylaştım sizlerle. Dinlediğiniz için teşekkürler. Bu arada kanalımı takip edenler bazı videolarımda rastlarlar. Her okuduğum kitapta yanımda olan veya sesini duyduğunuz köpeğim Appa var ya, onu size bir kez daha göstereyim. Artık Appa 14 yaşında. Son zamanları belki siz de bir daha görürsünüz, göremezsiniz. Biraz önce su içiyordu şapır şapır. Kendisi görünmese de mutlaka sesi duyulur videolarda. Hoşça kalın.